Merhaba arkadaşlar, ben Plus Clouds Backend takımından Semih Yönet ve mikroservisler için çekeceğimiz bu playlistin ilk videosunu izlemektesiniz. Bu videoda mikroservislerin ne olduğu ve ne olmadığını örneklerle birlikte pekiştirmek istiyorum. Bu karmaşık mikroservis yapısının en iyi öğrenme çeşidi biraz daha basite indirgemektir. Ben de bunu yapmayı planlıyorum. Birinci olarak mikroservislerin ne olmadığından bahsetmek isterim. Mikroservis ne bir dildir ne de bir framework'tür. Mikroservis aslında backend yapımızı oluşturduğumuz bir structure'dır. Mikroservisler geçtiğimiz yıllarda çok fazla popülerleşmiş ve herkes yavaş yavaş duymaya başlamıştı. Mikroservisleri az duyan veya mikroservisler hakkında bilgisi olmayan insanlar mikroservis yapısını çok kolay bir şey veya hızlı bir şekilde implemente edilebilecek bir yapı olarak düşünmekte. Mikroservisleri biraz araştırmış ve de yapısını biraz görmüş insanlar mikroservisleri imkansız ve işlevsiz bir şey olarak görmekte. Ve mikroservisleri çok bildiğini iddia edenler ise mikroservisleri implemente'de çok zorluklar çekmekte. Mikroservis yapısı geçtiğimiz yıllarda çok popülerleşmesinin nedeni bundan sonraki 10 yıl içinde profesyonellerin hepsinin tüm yapıların mikroservise geçeceğini düşünmesidir. Ve şu anda bildiğimiz tüm teknoloji devleri de mikroservis yapısına geçmiş olmaktadır veya geçiş süreçlerindedir. Peki mikroservis yapısına nasıl bakmamız gerekmekte? Mikroservisleri hakkında her şeyi bilmek çok zor bir şeydir ve en senior insanlar bile mikroservislerin tüm approach'larını bilmemektedir. Mikroservis yapısına girişmek istiyorsanız mikroservisin felsefesini bilmeniz ve de öğrenmeye açık olmanız lazım. Birinci olarak mikroservisler bir bütünün parçalara bölünmesidir. Ve bu parçaların kendine öz fonksiyonlarının daha çok odaklanıp kendi yapısının daha güçlendirilmiş halidir. Mesela bir örneğimi şöyle vereyim. Bir uzay roketi düşünelim. Uzay roketleri çok fazla yapıdan oluşup hem teknolojik hem de mekanik bir şekilde cidden üst seviye yapılar olmaktadır. Ve bu yapılardaki en küçük hata bile içindeki insanların ölmesi veya bu yapının milyonlarca dolar şirketlere zarar vermesi demektir. Peki bu roketler şu anda kullanılan basit yapıda yani monolit yapıda yapılsaydı nasıl olurdu? Monolit yapıda olsaydı bu kadar yıllar boyunca uğraşılıp yapılan motorlar birkaç haftada kokpit tarafına takılmış klimalardaki bir error yüzünden çalışmayı durdurmuş olurlardı. Çünkü monolit yapıda şöyle bir şey var. Bir yerde bir hata varsa, bir yer yanlış yazılmışsa bölümdeki, diğer tüm alanlarda da bu yanlış yaşanmakta. Yani klima çalışmıyorsa motorlar da çalışmamakta. Fakat mikroservis yapısına geçtiğimiz zaman klima ve motorlar farklı yapılar olduğundan bunları ayırmaktayız. Klima çalışmıyorsa tamam, astronotlar biraz yanacak veya üşüyecek. Ama motor çalışmıyorsa o roket hiçbir yere gidemeyecek. Ve bunları tamamen kendi yapılarını ayırmakta. Şu anda bu video serisinde anlatacağım şeylerden bazıları bu approach'u nasıl yapabiliriz ve de kendi sistemimize göre hangi approach'ları takip etmeliyiz. Bu approach'larda da çoğunlukla mikroservislerin birbirleriyle iletişiminden bahsedeceğim. Bu iletişim senkron veya asenkron olabilir. Asenkron iletişim bir istek öncesinde veya sonrasında olabilir. Ve bu yapıları konuştuktan sonra da mikroservis mimarisinin en önemli adımı yani farklı servislerin birbirlerinden ayrımından bahsedeceğim. Şimdi biraz daha şu andan geleceği prediction yapmak istediğimden şu ana kadar olan trendlerden bahsedeceğim. Birinci olarak bizim web site yapısı 20 yıl önce şu şekilde gidiyordu. MVC yani hem backend hem de frontend'in birleşik olduğu bir yapıdan mesela Facebook PHP üzerinden yazıldı. Hem frontend hem de backend aynı şekilde aynı structure'da yer alıp kendi aralarındaki iletişim server üzerinde gerçekleşmekteydi. Bu yapı gittikçe ayrılmaya başladı. Bu MVC yapısı
backend ve frontend'e ayrıldı. Bu ayrılan yapılar ise gittikçe kendi içindeki servislere odaklanılmaya başladı. Şimdi anlayacağınız gibi şu anda tek bir yapı olsa hem ön yüz hem de arka yüze aynı takımın bakması gerekmekte. Ve insanların bu kadar yapıya odağını vermesi çok zor olmakta. Bundan sonra backend tarafında özelleşen ve frontend tarafında özelleşen insanlar geldi ve yapılarımız çok daha gelişti. Teknolojik olarak ve hız olarak çok daha farklı aşamalara geçtik. Bu odak sonrasında da daha çok backend'in yapılarına odaklanmaya dönüştükten sonra mikroservisler elimize geçti. Mikroservisler de bu backend'in tüm yapısı, yani demin anlattığım Rocket'teki yapı spesifik servislere ayrılarak bütünden ayrılmalarıyla oluştu. Mesela mikroservis yapısını hakkında bir örnek vermek istersem şunu örnek verebilirim. Amazon'u düşünelim. Amazon da mikroservis kullanmakta. Amazon'daki satın aldığınız ürünler ve sepetinize koyduğunuz sistem farklı çalışmakta. Yani siz mesela bir yastık aradığınız zaman search servisine gitmekte. Cevaplar geldikten sonra bir sürü yastık karşınıza gelmekte ve bu yastıklardan birini satın almak istediğinizde shopping kartınıza gitmekte. Bu shopping kart ile yastıklar farklı servisler ve bu servis aslında aralarında konuşarak shopping kartınıza gitmekte. Yani shopping kart servisi çöktüğü zaman, ki Amazon'da bu olmayacak bir şey, diğer servisler hala çalışmakta. Hala yastık aratabilmektesiniz. Sadece satın alamamaktasınız. Bir sonraki videolarımda ise bu yapının biraz daha örneklerini açacağım ve de nasıl approach edebileceğimizden bahsedeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.